konuşuyor. Konuşsana. Alo. Merhaba. Sen bence yanımdan git. Hayır, ben duracağım yanında. Niye? Ben duracağım. Yemeğe gelen misafir çay kahve ikramlarından sonra uzun saatler oturmaya devam eder de artık gitsin diye meyve faslına geçilir ya. İşte Osmanlı'nın tam olarak böyle bir misafiri vardı. Türk misafirperverliğinin de etkisiyle 5 yıl boyunca ülkesine dönmemekte o kadar çok diretti ki Demirbaş lakabını aldı. Evet, bu İsveç Kralı 12. Karl'ın hikayesi. Karl. Hayatımı yazsanız roman olur derler ya, işte bu söz tam olarak Demirbaş Karl'ın hayatını özetliyor. Maceralarla dolu ömrünün bir kısmını Osmanlı'ya sığınarak geçirdi. Peki bu nasıl oldu? Demirbaş Karl 27 Haziran 1682'de Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'nda doğdu. 15 yaşına geldiğinde babası 11. Karl'ı kaybetti. 9 Aralık 1697'de yapılan törenle tacını giyerek İsveç kralı oldu. Tabi Rusya durur mu? Gördüğü yaşı küçük kralı tecrübesi de yok diyerek harekete geçti. İsveç'e karşı Danimarka ve Lehistan'la birlikte Üçler İttifakı'nı kurdu. Burada hemen bir parantez açayım. Bu dönemde Rusya sıcak denizlere inme politikasını askıya almıştı. Çünkü Venedik, Avusturya ve Lehistan Osmanlı ile barış içindeydi. Tabi Çar Deli Petro da baktı bu barış ortamında Osmanlı'ya üstünlük kuramayacak, bari o sırada Baltık sahillerini ele geçireyim dedi. 1700 yılında Üçler İttifakı içinden Lehistan ve Danimarka İsveç'e saldırdı ama henüz İsveç Kralı Karl'ı tanımıyorlardı. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Gerçekten de öyle oldu. Yaklaşık 3 hafta süren savaş sonunda İsveç galip geldi. Yani Üçler İttifakı'nın dünün çocuğu diyerek hafife aldığı Karl herkesi şaşırttı. Bir bu kadar da yerin altında var. Ardından Narva Savaşı'nda 40.000 kişilik Rus ordusunu hezimete uğrattı. 12. Karl 1708'de Rusları Lehistan'dan tamamen çıkarmış ve Rus sınırına yaklaşmıştı. Moskova üzerine harekete geçtiği sırada Osmanlı tahtında Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet oturuyordu. Sadrazam da Çorlulu Ali Paşa'ydı. Çorlulu Ali Paşa, Deli Petro ile 12. Karl arasında devam eden savaş haberlerini Özü valisi ve Bender muhafızı olan Yusuf Paşa'dan alıyordu. Ruslara karşı İsveç'le ittifak kurup Osmanlı'nın yararına sonuçlar elde etmek istiyordu. Zaferleri için Karl'ı tebrik ederek iyi ilişkilerin zeminini hazırladı. Karl'ı Ruslara karşı savaşa teşvik etti. Hatta Kırım Hanı'nın kendisine bir orduyla yardım edeceğini söyledi. Sonunda 1709'da Rusya ve İsveç arasında meydana gelen Poltava Savaşı'nda Çar Deli Petro İsveç ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Rusların takibinden kaçan İsveç Kralı Karl, Osmanlı ile olan iyi ilişkilerinden cesaret alarak buradan Bender tarafına yöneldi. Yaklaşık 1000 askeriyle birlikte Osmanlı sınırına ulaştı. Ya ben var ya bak bir daha sana hayatta güvenmem. Kırım Hanı'dır bilmem ne. Ben Osmanlı'ya gidiyorum ya. Gidene yol otoban kardeşim, yolun açık olsun. Gitmezsen adam değilsin be. Sultan 3. Ahmet İsveç Kralı'nın bir misafir gibi ağırlanmasını ve bütün masraflarının karşılanmasını emreden ferman çıkardı. Böylece Bender Kalesi yakınlarındaki Varniçe köyünde kral ve mahiyetindekiler için çadırlarla dolu bir han kampı yapıldı. Bu alan zamanla çadırların da eklenmesiyle askerlerin talim yapmasına olanak sağlayacak küçük bir şehir haline geldi. Hatta buraya Karlopolis adı verildi. Osmanlı İmparatorluğu 12. Karl ve mahiyetindekilere günlük 414 kuruş tahsis etti. Her türlü barınma, güvenlik ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı. Padişah 3. Ahmet'e yazdığı mektupta 8 gün içinde ülkesine döneceğini söylemişti. Ama hem yarasının bir türlü iyileşmemesi hem de dönüş yollarının Ruslar tarafından tutulmuş olması gitmesine engel oldu. Bu süreçte Ruslara savaş açılması konusunda sürekli Osmanlı'yı ikna etmeye çalıştı. Sultanım, kesinlikle biz bunlara savaş açalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü bana sorarsanız İsveç, Lehistan ve Osmanlı ittifak kursa yani güzel olabilir. Rus tehdidi azalır. Bu sırada Rus çarı Deli Petro, padişah değişimlerinde gelenek olduğu üzere Osmanlı'dan 1700 tarihli anlaşmanın yenilenmesini talep etti. Anlaşma yenilenirken şöyle bir madde eklendi. İsveç kralı sayısı 500'ü geçmeyen Osmanlı kuvvetleriyle birlikte Lehistan'a kadar gelecek, sınır geçildikten sonra Rus kuvvetleri eşliğinde İsveç'e kadar götürülecekti. Deli Petro, İsveç kralına karşı hiçbir teşebbüste bulunulmayacağının garantisini veriyordu. Yerse. Ama Karl'ın gitmeye hiç niyeti yoktu. Bender'de kalmaya devam etti ve anlaşmanın Çorlulu Ali Paşa'nın etkisiyle imzalandığını düşündü. Böylece ikilinin arasına husumet girdi. Çorlu'ya o konuda ben de çok kırgınım ya. Üzdü.
Bu süreçte Baltacı Mehmet Paşa 15 Ağustos 1710'da ilk görevinden 4 yıl sonra tekrar sadrazam oldu. Kırım Hanı'nın padişahı ikna etmesi ve Paşmakçızade Ali Efendi'nin fetvasıyla Rusların Aksu üzerinden sınıra yönelik saldırıları ve nihayet Kameniçe Kalesi'nin işgali gibi sebeplerin etkisiyle Deli Petro'ya karşı savaş ilan edildi. Ordusunu toparlayamayan Deli Petro 140 bin kişilik Osmanlı ordusunun karşısına 60 bin askerle çıkabildi. Savaş esnasında Osmanlı'nın Kırım Hanı'nın kuvvetleriyle birlikte yaptığı manevralar Deli Petro'nun planlarını alt üst etti. Tamamen etrafı çevrilen Rus ordusu ise bir tarafı bataklık, diğer tarafı ise Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılmış bir şekilde 3 kilometrelik bir alanda sıkışıp kaldı. Prut Savaşı'nda Eflak ve Boğdan beylerinden destek sözü alan Rus çarı Deli Petro, Osmanlı topraklarındaki Hristiyanların ayaklanacağını umdu ama böyle bir şey de olmadı. Buhranlar geçirmeye başlayan Deli Petro, işte şimdi Karl'ın Poltava'da uğradığı felaketten daha büyük bir hezimete düçar oldum dedi. Tarihin en büyük bunalımlarından biri olan bu kuşatma sonucu Deli Petro ve ordusu Osmanlıların merhametine muhtaç kaldı ve teslim oldu. Baltacı Mehmet Paşa'ya gönderilen mektupta Osmanlı'nın tüm taleplerinin yerine getirileceği belirtilerek ateşkes teklif edildi. Kırım Hanı Devlet Giray'ın bir daha ele geçmeyecek bu fırsatın kaçırılmaması görüşüne rağmen Baltacı Mehmet Paşa barışa karar verdi. Anlaşmadan sonra İsveç Kralı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Baltacı Mehmet Paşa ise onu ülkesine geri gönderme çalışmalarına başladı. 12. Karl'ın Osmanlı topraklarında uzun süren ikameti devletin en önemli konularından biri haline geldi. Yabancı ülke temsilcileri de İsveç Kralı'nın Osmanlı topraklarında oturmakta ısrar etmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlardı. Size ne? Kime ne? Evimde oturuyorum ya, Allah Allah. Divan ve 3. Ahmet kendisine ülkesine dönmesi için birkaç nazik teşebbüste bulunmuşsa da 12. Karl bu teklifleri reddetti. Yakın şartları ya. Şimdi yola çıkacağım, Ruslar peşime takılacak. Sıcak sıcak oturuyorum burada. Ne gerek var? Zaten bak, burası güzel güzel. Kral gitmek için Leh ve Rus tehdidine karşın en az 40 bin Türk ve bir o kadar da Tatar askerinin emrine verilmesini istiyordu. Uzun süren bu misafirliğin artık sonuçlanmasını isteyen 3. Ahmet, yeni Bender muhafızı İsmail Paşa'ya kralın ülkesine kesin olarak nakledilmesi emrini verdi. Kralın Dimetoka'ya gitmek istememesiyle oluşan gerginlik üzerine tarihe kalabalık olayı olarak geçen vaka yaşandı. 12. Karl Yeniçerilerin baskıları sonucunda dışarı çıkmak zorunda kaldı. Bender'den Dimetoka'ya nakledilen kral 20 Nisan 1713'te Edirne'ye götürüldü. Kralın dönmek için hala 40 bin Türk ve 30 bin Tatar'dan oluşan bir ordu istemesi sorunu çözümsüz hale getirdi. Bunun üzerine kralın daha uzlaşmacı bir hale gelmesini teminen Demirtaş'taki nöbetçiler arttırıldı, erzak temini azaltıldı ve İsveç kralının dostu Fransız elçisi Edirne'den uzaklaştırıldı. Sonunda 12. Karl 1714 Mart ayında ülkesine dönme kararı verdi ve herkes derin bir nefes aldı. Özleyeceksiniz beni. Bak, özleyeceksiniz beni. Kralın bu kararında kız kardeşinden ve senatodan aldığı ülkesine dönmesi gerektiği yönündeki mektupların etkisi vardı. 12. Karl 12 Temmuz 1714 tarihli mektubuyla ülkesine dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Ağustos ayında kendisine dönüş izni verildi. Mahiyetindekilerle birlikte 19 Eylül 1714 tarihinde Dimetoka'dan hareket etti. 5 bölüye ayırdığı 1500 kadar askerine farklı yollardan hareket edip Stralsund sahil şeridinde buluşma emrini verdi. İsveçli bir çalgıcı kıyafeti içinde ve Peter Frisk adıyla yolculuk yapan 12. Karl tanınmamak için sakal bıraktı. Yanında Rosen ve During adında 2 kişiyle beraber askerlerinden ayrı bir rota izledi. 12. Karl'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda 18 Temmuz 1709'da başlayan misafirliği 27 Ekim 1714 itibariyle sona erdi. Kral Osmanlı topraklarında toplam 5 yıl, 3 ay, 9 gün kalmış oldu. Bu süreçte Osmanlı idari sisteminden etkilenerek kendi ülkesinde bir ombudsman görevlendirdi. Ombudsman Osmanlı'da sadrazamın karşılığıydı. Nasıl mı? Ombudsmanın kralın mührünü taşıması, konsey toplantılarına başkanlık etmesi, kral namına talimat vermesi, tüm atamalar ve görevden almalarda söz sahibi olması bu makamın Osmanlı'daki sadrazamlık makamının bir uyarlaması olduğunu gösteriyordu. 12. Karl ve Yeniçeriler arasında Bender ve Dimetoka'da çatışmalar yaşansa da olumsuz hatıralar zamanla silindi. İki devlet arasında siyasi ve ticari anlamda dostane ilişkilerin başlaması da Demirbaş Karl'ın Osmanlı topraklarındaki misafirliğinin bir ürünü oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladınız. Allah razı olsun. Yani Demirbaş demeseniz daha iyiydi ama buzdolabı mıyım ben? Sadrazam da Çorlulu Ali Paşa'ydı. Çorlulu Ali Paşa... Sen ne yapıyorsun? Karl'ın hayaleti. Evet, Karl'ın hayaleti benimle. Osmanlı misafirperverliğine uygun görünmedi. Sen orada görünüyor musun?
Görünüyor mu? Arada görünmedi mi? Yok şu an yani kafası görünüyor mu? Rusların takibine gelsene geri. Rus. Ha. Gel çık çık. Ben kralım oğlum, sana ne? Tamam. Allah razı olsun. Bunu bizim okulda hocalar görse derlerdi ki helal olsun. Anakronizmi ne güzel öğretmişiz. Bence benimle gurur duyarlardı. Buhranlar geçirmeye başlayan Deli Petro, işte şimdi Karl'ın Poltava'da uğradığı felaketten daha büyük bir hezimete düçar oldum dedi. Yorumun var mı? Bu çayı da ölmüşlerinize içiyorum. 12. Karl ve Yeniçeriler arasında Bender ve Dimetoka'da çatışmalar yaşansa da olumsuz hatıralar zamanla